نام خالق هستی her karşılaşma bir mesajdır. 6. Bölüm. Öncelikle bu kitap için yazarımız Hakan Mengöç çok teşekkür ediyorum. Kitaba ulaşma ve okuma imkanı bulunmayanlar için sesli kitap olarak daha çok insana ulaşarak faydalı olacağımızı düşünüyorum. Cesur bir çocuktu. Girişken parlak bir zihni vardı. Çok iyi okuman yapabiliyordu. Metinleri ustaca deşerdi. Tercümanları nefiste doğuştan getirdiği bir kabiliyeti bu. Eğitimle yerin koyulanmayacak sezgileriyle ilerliyordu dillerin, anlamların ve kavramların arasında. Kitabınızı okudum Hakan hocam, çok etkilendim dedi yemekte. Hiçbir karşılaşma tesadüf değildir. Farsçaya çevirmesi harika oldu. Ülkemde çok okudu. Ayrıca en çok satan kitapları listesinde kaldı. Çok sevini var. Teşekkür ederim dedim. Hiç böyle iltifatlar etmezdi Salman. Şaşırmıştım. Bunca zamandır görüşüyorduk. Kitabımın Farsça çevirisinden hiç söz etmemişti. Senden bunları duymak ne güzel Salman dedim. Kitapta kendinizi anlattığınız yıllarda bir sufimizmişsiniz dedi. Başını salladı ve sustu. Konuşmaya kafasının içinde devam ediyordu sanki. Lafın devamı gelecek diye bekledim ama ses yok. Ne demek istediğini de anlamadım. O zamanlar sufiydim, şimdi değil miyim yani dedim. Gülümsedim. Şimdi ustasınız dedi. Belki de derviş, bilmiyorum. Beni tanımıyorsun ki. Bunu nasıl karar verdin Salman? Aşk olsun. Hiç aramadığınız onun sınava geri dönmek istemediniz. Bu beni çok düşünüyor diye devam etti. Sufi arayandır diyen sizsiniz Hakan hocam. Arayan, yol alan, peşine düşen, kaybolan sorun sorgulayındır demiştiniz. Bunca zaman aramamış olmanız sizin artık bir arayan olmadığınızı düşündürdü bana ister istemez. Sanırım siz artık yanansınız. Bilmece gibi konuşuyordu Salman. Fazlasıyla dikkatimi çekmişti. Çeviri hatası mı yapıyordu konuşurken? Ben mi anlamlar yüklüyordum söylediklerine çok emin olamadım. Bıçaktan keskin sezginleriyle beni kendisine çekmeyi başlamıştı yani. Arayan değil, yanan diye tekrar ettim içimde. Azra'yı hiç aramadınız ya deyince şaşırdım. Hangi ülkeye gitmezse Azra'nın nerede olduğunu, ne yaptığını büyük bir merakla, içten bir heyecan duygusuyla soran çok okuyucum vardı. Salman'ın da aynı merakla konuştuğunu düşündüm ama öyle dedi. Salman sormuyordu, sorguluyordu. Başka bir şey vardı, onda hissettim. Sen biliyorsun dedim. Nerede olduğunu biliyorsun ama nasıl olabilir ki bu? Mümkün değil. Kimse tanıyamaz Azra'yı. Başını salladı. Bir süre arkadaşlık
ettim onunla dedi. Seni hiç sormadım. Sana da onu sormadım Hakan hocam. Şu anda bir şey sormayacağım. Zaten merak etmeyin. Ama ben bir sürü şey sormak istiyordum şimdi ve işin en tuhaf yani 23 yaşındaki bu genç adam konuyla ilgili tek soru bile sormayacağımdan nasıl bu kadar emindi. Sormadım ama hatırladım. Çok zaman olmuştu. Azra'yı görmeyle, onunla konuşmayla, ondan haber almayla kaç yıl oldu acaba? Hesaplamayacaktım. Hayır, tek bir soru bile sormayacaktım Selman'a. Nerede arkadaşlık etmişti Azra'yla? Hangi ülkede yaşıyordu? Şimdi ne işe yapıyordu? Romanda sözünü ettiğim kadının Azra olduğuna nasıl bu kadar emin olabilirdi ki? Gerçek adını kullanmamıştım. Sonuçta yani hayatında ona zarar vermek istemediğim için ortak tanıdıklarımızla Azra ile ilgili konuşmamıştım. Onun nasıl olduğunu, nerede olduğunu sormamıştım. Ara sıra mektuplar yazardı. Gittiği yerlerden. Sonra onlar da kesildi. Hiç haber gelmez oldu. Sabit bir adresi olmadığı için ben de yazamıyordum. Yardım dernekleriyle faaliyet halindeydi. Birkaç sene önce aldığım mektuplarında gittiğin ülkenin yüksel çocuklarına etkinlikler, yardımları ve tedaviler götürdüğünün yazmıştı. Şirketlerinden aldığı yardım fonları yönetiyordu. Bir ekibi vardı. İyi olduğu söylüyordu. Artık niye üfleyebiliyormuş. Şimdi ne durumdaydı, nerelerde, ne yapıyordu bilmiyorum. Birbirimizin telefon numaraları ne? Tabii ki almamıştık. Bu birlikte çektiğimiz hac yolunun kurallardı çünkü sormamıştık bile. Selman şimdi böyle birdenbire ondan söz etmeyi başlayınca eski yol arkadaşımı ne kadar özlediğimi hatırladım. Bir ömür birlikte yaşamımız gibi gelip geçen o kısacık yolculuğu düşündüm. Niye üfleyemediğini için nasıl sinirlendirdi. Birbirimize kayıtsız, şartsız teslim olabildiğimizde neyin sesini işitebilirsin demiştim ona. Yine tuhaf konuşuyorsun diye çekinmişti. Onu nefesle titreyen neyin sesini hiç duyamadım ama üflelerime başladığını yazdığın gün ne yalan söyleyeyim çok duygulanmıştım. Bir sonraki bölüm Azra nasıl bir insandı dinleyebileceğiz. Bu kanala beğendiyse beğen ve arkadaşa paylaş. Ve sonunda dinlediğin sesli kitap çok teşekkür ediyorum. Beğendiyse arkadaşlarıyla paylaş ve beni mutlu et. Size seviyor Metatron.